Elif'in maceraları. Yazan Zeliha Sekmenoğlu. Mantı. Elif ve Merve yan yana evlerde yaşıyorlardı. Oyun oynarken geçen saatler bazen gülüşmelerle, bazen de küskünlüklerle doluydu. Bir gün dışarıda oynarken Merve birden durup Elif'e, "Biliyor musun Elif, benim annem çok güzel mantı yapar. Hem de öyle güzel ki anlatamam." Merve'nin gözleri parlıyordu. O an mantının lezzetini düşünmek bile onu heyecanlandırmıştı. Parmaklarının ucunu gösterip sanki mantının nasıl yapılacağını anlatır gibi el hareketleri yaparak, "Bak böyle küçük küçük ama öyle böyle değil. En küçük, en ufak, en lezzetli." diye ekledi. Elif, Merve'nin heyecanına gülümseyerek ama biraz da bıkmış bir tavırla yanıt verdi. He, anladım. Çok güzel. Ama biz hiç yemedik ki. Gerçekten güzel olduğunu nereden bilelim? Merve Elif'in tepkisinden etkilenmedi ve kararlılıkla cevapladı. "Tamam, ben anneme söyleyeyim bize yapsın. O zaman bak göreceksin." "Gerçek diyorum, gerçek valla." Elif bu teklifi duyunca biraz düşündü. Mantı Merve'nin öve öve bitiremediği bir şeydi ama Elif'in aklında hala şüpheler vardı. Kendi annesi de çok güzel yemek yapardı ama Merve'nin annesi bu konuda daha mı iyiydi acaba? Ertesi gün ve sonraki günlerde Elif Merve'yi her gördüğünde "Mantılar ne oldu? Hani mantı yiyecektik ve bize mantı getirdin mi?" diyerek sormaya başladı. Merve başlarda o taraflı olmadı. Her gün Elif onu bir köşede yakalayıp sıkıştırıyordu. O da türlü bahaneler bulup oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Bir süre sonra bundan sıkıntı gelmişti Merve'ye. Hatta daha da fazlası aniden bir yerden çıkıp Merve, mantı! diye bağırıp durmasından korkuyordu. Köşelerden dönerken geniş dönüyor, önce Elif var mı diye kontrol ediyor, sonra yoluna devam ediyordu. Söz gelimi arkadan biri seslense, onu Elif sanıyor, arkasına bile bakmadan hızla koşup kaçıyordu. Sokakta ayağına bir şey değse, Elif geldi sanıp yerinden sıçrıyor ve uzun süre nefessiz kalıyordu. Bu durum çekilmez bir hal almıştı. Ne yapıp ne edip annesine mantı için Elif'e söz verdiğini söylemesi gerekiyordu. Annesi başta pek istekli olmadı mantı yapmaya ama Merve o kadar ağladı ki en sonunda kabul etmek zorunda kaldı çaresiz. "Tamam söyle arkadaşlarına yarın gelsinler." dedi. Merve hemen balkondan seslendi Elif'e. "Elif, Elif, yarın annem seni ablalarınla birlikte mantı yemeye çağırıyor." Tamam Merveciğim, yarın görüşürüz. diye cevap verdi Elif. Ama aslına bakılırsa mantıyı görene kadar inanmadı buna. Bence beni yine oyalıyor. Eğer kandırıyorsa görür gününü. dedi içinden. Ertesi gün Elif ve ablaları erkenden kalktılar. Annesi "Bu kadar erken gidilmez, ayıp olur." dese de Elif'i durduramamıştı. Elif'in "Biz de biraz sokakta oynar öyle gideriz." demesi üzerine. Tamam o zaman, sakın hemen gitmeyin." diye yine tembihledi annesi. Elif ise sokağa çıkar çıkmaz ablalarının tüm çekiştirmelerine rağmen soluğu Merve'lerin kapısının önünde almıştı. Hemen de zile bastığı için çaresiz kapının açılmasını beklemek zorunda kaldı ablaları mahcup bir edayla. Kapıyı Merve'nin 3 ve 2 yaşlarındaki iki küçük kardeşi açtı. Onlar çok yaramaz çocuklardı ve Elif onları hiç sevmiyordu. Elif, Biz misafirliğe geldik. dedi. Bu iki çocuk Elif'in sözü üzerine direkt içeriye koşup "Geldiler, geldiler, o kız geldi." diye bağırmaya başladılar. O sırada odalar ve mutfak arasında bir koşuşturma oldu. Bu kadar erken misafirliği kimse beklemiyordu anlaşılan. Yan yana dizilmiş olan Elif ve ablaları açık kapının önünde dikiliyor, içeriye davet edilmeyi bekliyorlardı. Beklemekten sıkılan Elif zile tekrar basmaya başladı. Bir taraftan da Merve, biz geldik. diye bağırıyordu. Merve en sonunda bir odadan çıkıp kapıya koştu. "Hoş geldiniz. Biz yeni kalktık da ondan geç geldim." deyip onları içeriye geçirdi. Merve ve kardeşleri bir koltuğa, Elif ve ablaları ise tam karşılarına oturdular. Merve, "Hoş geldiniz. Annem akşamdan beri mantı yapıyor. Hani şu küçük olanlardan. O yüzden çok yoruldu ama en sonunda bitirdi." dedi. Elif Evet, yiyince göreceğiz. derken yanında ablası dürttü Yani lezzetli olmuştur bence de. diye lafını değiştirdi. Merve'nin küçük kardeşleri o kadar yaramazdılar ki hiç yerlerinde durmuyorlar. Sürekli zıplıyorlardı. Bir ara bir tanesi Elif'in arkasına geçip ayağıyla Elif'i öyle bir ittirdi ki Elif salonun ortasına yüzüstü düştü. İki kolu ve bacağı açık. Öylece yüzüstü. Bu düşmenin hızıyla burnu yere çarpmıştı. Elif'i hemen yerden kaldırdılar ama daha yerine oturtmadan burnu akmaya başladı. Bunu gören ablası korkudan bağırdı. Elif, burnun kanıyor. Elif'i kan tutardı.
Kan mı demeye kalmadan Elif bir daha yere yığılmıştı. Bağırışları duyan Merve'nin annesi odaya geldiğinde Elif yerde boylu boyunca yatıyordu. Gözlüğü gözünden çıkmış, başının üstüne kaymıştı. Burun deliklerinde ince ince bir kan sızıntısı vardı. Bu manzara karşısında kadın ne yapacağını şaşırdı. İlk önce Elif'i yerden kaldırdı ve Merve'ye pamukla kolonya getirmesini söyledi. Kısa bir hengamenin ardından Elif kendine geldi. Koltukta boylu boyunca yatan Elif'in burnu pamukla tıkalıydı Nefes alamıyorum. Bunlar ne kadar daha duracak burnumda? diye söylenmeye başlayan Elif'i ablaları susturmaya çalışıyordu. Merve'nin annesi. Elif kızım biraz sabret, kan dinsin, çıkarırız. Sen az biraz daha yat. Emi dedi. Bu beklemeler Elif'i çok sıkmıştı Mantı oyunu şu geldi hale bak. diye düşündü. Sonra karşı koltukta hala zıplayan küçüklere bakarak Hep şu şımarıklığın yüzünden. diye mırıldandı. Az sonra yeni bir koşuşturma başladı. Yere uzun bir örtü serildi ve üzerine içine mantı konulmuş tabaklar konuldu. En ortaya da sarımsaklı yoğurtla birlikte sos konuldu. Elif çok acıkmıştı. Gözü sürekli tabaklardaydı. Tabakları sayıyordu Bu benim, bu Ayşe ablamın, bu Merve'nin. diye. O da ne? Bir tabak fazlaydı. Tekrar saydı. Evet, herkes bir tabak mantı yese bir tanesi artacaktı. Merve'nin annesine Teyzeciğim, bir tabak fazla koymuşsunuz. dedi. Evet, fazla koydum isteyen olursa diye. Elif hemen sofraya oturdu. Burnundaki pamuklar hala duruyordu. Çıkarmak istedi ama sızıntı hala hafif hafif devam ediyor gibiydi. Mecbur pamuklar burnunda kaldı. Hızlıca tabağındaki mantıyı yedi ama henüz doymamıştı. Ev sahibi büyük ve düz tabaklara koymuştu mantıları. Çocuklar yiyemez diye de çok doldurmamıştı. Elif'in gözü öbür tabaktaydı. Bekledi kendine ikram eden olur mu diye ama herkes kendi yemeğiyle meşguldü. Onu kimse fark etmedi. Kendim alayım, ne olacak? Hem zaten isteyen alsın demedi mi teyze diye düşündü. Tam elini uzatırken küçüklerden büyüğü kaşığını o tabağın içine sokuverdi. Normalde ablalarının tabaklarından yemek yiyebiliyordu ve bundan hiç rahatsızlık duymazdı. Hışımla çocuğun yüzüne baktığında gördüğü manzara ise onu mantı tabağından soğutmaya yetmişti. Dili dışarıda yanaklarındaki yoğurdu yalayan bir eliyle de akan burnunu silen çocuk, Elif'in yüzüne bu tabak benim dercesine pis pis bakıyordu. O tabaktan yiyemeyeceğini anlayan Elif, eline kendi tabağını aldı ve mutfağa gitti, Teyzeciğim, biraz daha var mı? dedi. Merve'nin annesi, tabii ki var, tabağını ver hemen koyayım, deyip Elif'in tabağına mantı doldurdu. Elif heyecanla odaya geldi. Hızla arka arkaya mantıdan kaşıklıyordu. O sırada birden başı döner gibi oldu. Yaramaz küçükler arkasından irice bir futbol topu atmışlardı. Top o kadar sert çarptı ki Elif öylece dona kaldı. Merve artık dayanamadı. Hızla ayağa kalkıp iki kardeşinin kollarından tuttuğu gibi odanın dışına çıkardı. Sonra Elif'in yanına geldi. Elif hala öylece duruyordu, ağzı tıka basa mantı dolu. Burnunda 2 tane pamuk, gözlüğü çarpmanın şiddetiyle yamulmuş. Ama Elif'ten ses çıkmıyordu. Ablası, "Elif, kendine gel, ses ver, ne oldu?" diye Elif'i sarstı. Elif az bir şaşkınlıktan sonra ağzını kocaman açıp bütün ağzındakileri avucuna boşalttı. Bunlar irice çiğnenmiş mantı parçalarıydı. Fakat bir de diş vardı içinde. "Elif, dişin düşmüş," diye bağırdı Merve. Dişini gören Elif daha fazla dayanamadı ve avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Bu kadarı da fazlaydı. Buna Elif bile dayanamazdı. Merve'nin annesi Elif'le çok ilgilendi. Gün boyu bir mutfak bir Elif'e koşmaktan da bayağı yorulmuş, biraz da mahcup olmuştu. Çıkan dişini küçük bir kibrit kutusuna koydu. Elif kalan mantıyı evde yemek için istemeyi unutmadı. Kapıdan çıkarken elinde mantı tabağı, burnunda pamukla ve bir dişi olmadan mutlu bir şekilde ev sahiplerini selamladı, Teyzeciğim, bir daha mantı yaparsanız bize de bir tabak getirir misiniz? dedi.